Belki de çok uzun bir yaz mevsimini geride bıraktık. Gerçi bu video sezonun ve sıcaklıkların hala çok yüksek olduğu Ağustos ayında çekildi. O yüzden şu soruyla başlamak isterim. Tatil denince aklınıza ne geliyor? Deniz mi? O meşhur dünya şehirleri mi? Yoksa sosyal medyada burası da görüldü diyebilmek mi? Bugün sizinle alışılmış tatil kalıplarının dışına çıkmanın, özgürleşmenin ve belki de gerçek tatilin nerede saklı olduğunu bulmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Malum hepimiz aylar öncesinden tatil planları yapıyoruz. İşte otel rezervasyonları, ulaşım planlamaları, şurada yemek yenir, buralar gezilip görülür, gün batımını kaçırma gibi. O kadar çok maddeyi alt alta yazabiliriz ki bazen böyle bir görevler silsilesi içinde kaybolduğumuzu fark etmeyiz. Galiba bu nedenle tatilden yorgun dönen tek milletiz. Oysa tatil zihinsel ve bedenen dinlenmek, yeniden başlamak için nefes almak olmalıydı. Bana kalırsa bu planlar bizi biraz hapsediyor. Esnekliğimizi böyle elimizden alıyor gibi hissediyorum. Hele ki son yıllarda bu mükemmel tatil anlayışı baskıyı arttırıyor. Yani hepimiz o mükemmel tatilin peşine koşuyoruz. Çünkü bugünkü tatil anlayışı listelere, puanlamalara ve trendlere çok bağlı. Yıllar içinde benim tatil anlayışımın ekseni kaydı. Bisikletim sağ olsun. Ama market Hülya'nın uzmanlık alanı. Sabah küçük bir çılgınlık yapıp araba kiraladık. Ve şu an Kefalos'tayız. Hava o kadar sıcak ki böyle soğuk frappelerimizi aldık. Kefalos'a gelme sebebimiz de akşamüstü arkadaşımız Ece gelecek. O böyle kısa hızlandırılmış bir Avrupa turu yaptı. Ona sürpriz yapalım. Hem onu karşılayalım hem de ilk kez biz bu taraflara gidiyoruz. Hep Kos deyince bu Old Town kısmında bulunuyorduk. Dedik ki Kefalos tarafına gidelim, denize girelim. Araba kiralamak da anlamda güzel oldu. Burada birkaç saat geçirdikten sonra havaalanından da arkadaşlarımızı karşılayacağız. Sonra bir gün batımımız Ziya'ya gideriz. Ondan sonra da Kos'a dönüş. Yazla birlikte bize gelen sorular artar. İşte Bodrum'a geldik. Nerede konaklayalım? Nerede denize girilir? Kos'ta ne yenir, ne içilir vesaire gibi gibi. Genelde samimiyetle bilmiyorum derim. Çünkü gerçekten herkesin tatil anlayışı bambaşka. Benim çok büyük keyif aldığım yerler, ne bileyim lezzetler, anlar bir başkasına çok da cazip gelmeyebilir. Mesela bana marketlerin gelmemesi gibi. Hülya ile ister 2, ister 15 günlük bir tatile çıkalım. 30 litrelik sırt çantalarına sığarız ve bu da bize yeter. Hani çok gerekmedikçe çantaya sığdıramayacağımız, çantada götüremeyeceğimiz bir şey olduğunda ancak bavul kullanırız ama o da çok nadirdir. Çünkü hafif olmayı ve çoğu zaman yürüyerek dolaşabileceğimiz yerleri tercih ederiz. Son birkaç saatimizin kaldığı Kos'ta yanılmıyorsam bu 3 günde ortalama 18.000 adım attık. Daha önce Atina ve Barcelona'da da ortalama 25.000 adımı bulmuştuk. Yani bazısı için yürümek zul olabilir. Yürümek demek, kulaklığımı takıp herhangi bir sokağa dalmak demek. O sokağa daldığında bir hikayenin parçası olmak ya da bir hikaye yakalamak demek. O an
haritada olmayan bir yerde bulunmak, kendi rotamı çizmek beni oldukça özgür hissettiriyor. Ama tabii herkes için uygun değil. Biz çocuk sahibi değiliz. Çocuklu ailelere bunu önermek zor. Müzeler, öğren yerleri, turistik pazarlar, bütün bunların dokusu bana çok aynı gelir. O yüzden de uzak dururum. Çünkü daha çok bir hikayenin içinde olmak ya da bir hikaye yakalamak benim için anlamlı. Ve bu hikayelerde genelde bu turistik bölgelerin biraz daha dışında, yerli halkın arasında gizli. O yüzden rastgele sokaklara dalmak bir nevi hazine avına çıkmak gibidir benim için. Babamın o zamanlar bir nasihati vardı. Bir yere tatile gidiyorsan, gezmeye çıkmışsan mutlaka oranın yerlileriyle tanış. Onlarla sohbet et, hatta tavla falan oyna diye. O zaman bu çok bana garip geliyordu. Çünkü gezecekken, tatil yapıyorken, denize girecekken neden yerlilerle muhabbet edeyim diye. Ama bir dönem sonra, belli bir yaşın üstünde galiba, bunu denemeye başladığımda hayatımın inanılmaz değiştiğini gördüm. Mesela bugün eğer Selimiye'de bir ev yapıyorsam ya da Bodrum'da yaşıyorsam bunu galiba biraz da o tavla oynadığım insanlara borçluyum. Ama ya güvenlik diye düşünebilirsin. Yani öyle rastgele sokaklara dalmak ya da ne bileyim yabancı insanlarla konuşmak riskli değil mi? Evet olabilir ama ne bileyim şehir gezilerinde özellikle çantanı önünde taşımak ya da ara sokaklara yalnız başına dalmamak basit bir önlem olarak düşünülebilir. Risk yok demiyorum ama ödülü büyük. Yani ne bileyim yolda tanıştığım biriyle 2 gün sonra aynı sofrada yemek yemek hani planlasam da olmayacak bir şey. Biz İstanbul'da büyüdük. Doğal olarak otomatik bir refleks geliştirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle şehir gezilerinde hani böyle rehavete kapılmadan dolaşmak bizim için hep bir kural oldu. Mesela Yunan adaları güzel olduğu kadar suç oranının düşük olduğu yerlerdir. Daha rahattır. Yani lokasyon bizim için çok daha önemli. O nedenle hangi otelde kalalım gibi bir soruya yanıtlamak çok tercih ettiğim bir şey değil. Daha çok böyle uygulamadan özel bir yer aramak yerine ya da herkesin gittiği yere gitmek yerine daha hesaplı olanını bulmaya çalışırız. Bu hikayeyi daha önce mutlaka anlattım ama buraya cuk oturduğu için tekrar edeceğim. Bir gün bir iş toplantısı için Londra'ya gitmiştik. Orada toplantının içeriğinden, müşteriden, aramızda yaptığımız konuşmalardan farklı olarak sabah erkenden böyle Shoreditch'ten otelden çıkıp Piccadilly'ye metro marifetiyle gidip kendime bir bisiklet şapkası aldığım anı hiç unutmuyorum. Alışverişimi tamamlayıp çıktığımda o Thames Nehri kıyısında hafif esinti eşliğinde kuş sesleriyle birlikte otele doğru yaptığım yürüyüş gerçek bir tatildi benim için. Sizin de içinizde mutlaka aha işte tatil bu dediğiniz anlar mutlaka olmuştur. Hani böyle plandan, programdan bağımsız kendi içinizde yankı bulan anlardan bahsediyorum. Abi nerede yemek yiyelim? Ne bileyim ben. Evet, tatilde yemek yemek de çok önemli bir konu ki benim de elime bir sürü liste sıkıştırılmıştır. Ama bir listede eğer köfte, balık, tavuk gibi şeyler bir arada görünce liste dışı hareket etmek benim için çok daha cazip bir hale dönüşüyor. Çünkü bu tip yerler genellikle herkese hitap etmeye çalışan, puanlanan, trend olmaya gayret eden ama aslında ruhsuz ve sadece dekorla süslenmiş işletmeler. Benden tavsiye beklemeyin diyorum ama dayanamıyorum. Mesela Kos'ta böyle mahalle arasında kalmış küçük salaş bir taverna vardır. Antonas. Çok severiz. Ama sen sevmeyebilirsin. İşin sırrı kişisel zevkte. Deniz manzarası ve lüks dekoru yoktur ama yerel hayatın tüm renklerini orada yakalamak mümkün. Sadece birkaç çeşit var ama her tabak mevsiminin tadını taşıyor. Ne yazık ki bu sefer gittiğimizde kapalıydı. Hatta böyle o önündeki masa sandalyeler bile yoktu. Acaba Antonas'a mı bir şey oldu yoksa tadilatta mı merak içindeyim. Yoksa bu bölümü orada çekecektim. Başta ne demiştim? Bugünün tatil anlayışı işte o puanlamalara, trendlere, listelere çok bağlı. Üzerine bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela Instagram'da o gördüğüm fotoğrafı bir daha çekme. Zaten 12.000 kişi çekti. Veya bir sonraki tatilinin ilk gece konaklamasını ayarla, gerisini yolda karar ver. Mesela önerilerimi şöyle devam ettirebilirim. Google'da bir yer aramak yerine yoldan geçen birine bir kasaba, manava soru sormak gerçekten o tatilin tadını bir tık daha değiştiriyor. Mesela bir kafeye, restorana oturduğunuzda önce Wi-Fi şifresi öğrenmek yerine garson adını sormak çok daha farklı, tatlı şeyler katıyor tatile. O elimizdeki listeyi bir tarafa bıraktığımızda kendimizi bulmak, kendimizi keşfetmek çok daha değerliymiş gibi geliyor bana. Yani ara sokaklara dalmak ki çok seviyorum. Yeni insanlarla tanışmak, onların hikayelerini dinlemek bir
tatili daha tatil gibi hissettiriyor. Belki yıllardır gerçekten peşinde koştuğumuz o mükemmel tatil, ruhumuzun bizi götüreceği yolda bir yerde bekliyordur. Evet, sürüden ayrılmak cesaret ister ama inanın değiyor. Bunu yaptığım bisiklet seyahatlerinden biliyorum. Arkadaşlarım hala sorar. Nerede yiyelim, nerede içelim Joka? Onlar artık bu videoyu atacağım. Benden bir tavsiye istemeyin diyeceğim ve ekleyeceğim. İzle ve kendi cevabını bul. Onlara, belki biraz da size, şimdi sıra sende. Yeni bir tatil anlayışına adım at ve kendi hikayeni yaz demek istiyorum. Peki ya sizin gerçek tatiliniz neye benziyor? Deniz, kum, güneş mi? Bir tekne gezisi mi? Şehir seyahatleri mi? Ya da ne bileyim, belki de kış tatilidir. Mutlaka yorumlara yazın. Biliyorsunuz okumayı da cevaplamayı da çok seviyorum. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın.